Herkese merhaba. Bugün bütün haber sayfalarında haber olan %539 saç artışı iddiasıyla gündeme gelen Glasketeron hakkında bilgi vermek istiyorum. Glasketeron nedir, ne değildir? %539'luk saç artışı ne demek? En önemlisi herkesin merak ettiği acaba bende nasıl bir etki gösterir? O yüzden bu kellik grafiğine göre acaba kimde ne kadar etki gösterebilir? Ee, Bunları açıklayacağım. Tahmin edeceğim bunları daha doğrusu. Çünkü elimizde bir şey yok. Bunlara da 5 yıllık saç dökülmesi tecrübemle e, bu 5 yıllık zaman zarfında yani 5 yıl önce kel kaldım. Ondan sonra tekrar e, kellikten kurtuldum. Sonra tekrar saç dökülmesi yaşadığım dönemler oldu. Sonra tekrar atlattım. Şu an saçlarım bu şekilde. Yani son aylarda pek biraz bırakmama rağmen e, kontrol altında diyebilirim. Bu tecrübeme göre bu konu hakkında yorum yapacağım. Öncelikle klasketeron nedirden önce saç dökülmesini hiç bilmeyenler için çok kısa bir şekilde saç dökülmesi vücuttaki DHT molekülünün saç köküne bağlanıp saçın beslenmesini engelleyip saçın küçülmesini, daha da küçülmesine, iyice minyatürize olup beslenemeyip en sonunda ölmesine sağlıyor. Yani buna sebep oluyor. Klasketeron burada devreye giriyor. DHT'nin bağlanmasını engelliyor. Saç köküne kendi bağlanıyor. DHT saç köküne bağlanmayınca saç beslenip büyümeye devam ediyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim %539 saç artışı ne demek? Arkadaşlar, bu araştırmalar yapılırken bir plasebo grubu oluyor. Bir de ilaç verilen grup oluyor. Yani plasebo grubu ilaç verilmeyen grup demek. İlaç veriliyormuş gibi yapılıyor ama verilen solüsyonun içinde aktif madde yok. Diğer gruba da etken maddeli solüsyon veriliyor. Yani ilaçlı solüsyon veriliyor. Bu karşılaştırma yapılıyor. Hiç ilaç verilmeyen grupla ilaç verilen grup karşılaştırılıyor ve bunun sonucunda ilaç verilmeyen gruba göre %539 artış görülüyor. Yani hiç ilaç verilmeyen grupta eğer atıyorum bir saç teli arttıysa ilaç verilen grupta 6 saç teli artmış demek. Rakamları yuvarlıyorum. Ee, Çok önemli değil, anlayın diye. Veya ilaç verilmeyen grupta 10 saç teli arttıysa ilaç verilen grupta işte 60 saç teli artmış demek. Yani %539 iyileşme, %539 saç büyümesi demek. Sizin şu anki mevcut saçınızın 5 katına çıkacağı %539 artışı anlamına gelmez. Dediğim gibi bir arttıysa eğer hiç ilaç verilmeyen de ilaç verilen de 6 arttı demek. Burada gözden kaçırılan bir nokta var. Ee, ilaç verilmeyen grupta eğer saç azaldıysa, çünkü bunlar saç dökülmesi olan erkeklerden seçiliyor. Diyelim bir azaldı veya diyelim 6 azaldı. Saçları 6 azaldı. Hiç ilaç verilmeyen grubun saçı 6 birim azaldı. O zaman ilaç verilen grupta hiçbir saç artışı olmasa, saç dökülmesi de olmasa, sıfır olsa, bu da %539 bir iyileşme demek. Yani hiç saç artmamasına rağmen ilaç verilmeyen grupta bir ilaç verilmeyen grubun saçı döküldüğü için 6 birimlik azalmada, bu tarafın hiç saç artmasa bile saç kaybetmediği için o da %539 saç artışı anlamına geliyor. Şimdi grafikte şurada şurada bir yerde gördüğünüz grafikte, kendinizi bulabilirsiniz o grafikte. Kimin ne kadar saçı artabilir? Ee, Tahminen bu akıl yürüteceğiz, yani bu elimizde bir şey yok. Öncelikle Norwood 1, yani saçı en gür olan, saçı en gür ve saç dökülmesi yaşayan kişide Classtekenon nasıl bir etki yapar? Ee, Bu kişinin saç dökülmesini kontrol altına alabilir. Saç dökülmesini azaltabilir. Ee, Bir anda çok hızlı saç dökülmesini durdurabilir ve kelli erteleyebilir.
İkinci numara burada gösterilen. Yani saçı var, saçı dökülüyor ve biraz açılmış. Bu kişiye ne yapabilir? Bu kişiye şunu yapabilir. Yine saç dökülmesini kontrol altına alabilir. Saç dökülmesini azaltabilir. Ve saçlar minyatürize olarak döküldüğü için, yani bu nasıl buraları boşalmış gibi, burası biraz geriye gelmiş gibi dursa da saçlar dökülmeleri çok küçük bir şekilde kalıyor. Sanki orası kelmiş gibi duruyor ama hala çok minik renksiz saçlar var. Belki onları yeniden canlandırıp saçı biraz gürleştirebilir. Yani ikinci numarada böyle bir etki yapabilir. Belki hem saçını dökülmesini durdurabilir hem de biraz gürleştirebilir. O gürleştirmesinin sebebi de o minik görünmeyen kılların tekrar beslenip büyük kıl olması. Norwood kellik grafiğinde üçüncü ve ondan sonrası için işler biraz değişiyor. Çünkü orada şöyle bir şey var. Saç dökülmesi ile kellik aynı şey değil. Saç dökülmesi bir insan saçının olup saçının dökülmesi, kellik saçının olmaması. Yani birinin saçı yoksa o bir durum artık. Artık saç dökülmesi değil. Üçten sonrası için de o yüzden bu geçerli. Artık bir kellik var çünkü saç dökülmesinden ziyade kellik olduğu için bu kişilerde bence pek bir etki yapmaz. E, Başka tedavilere yönelebilir bu kişiler. Çünkü dediğim gibi yani bu saç dökülmesi ayrı bir şey. Kellik, saç dökülmesini durdurmak ayrı. Kellik durumundan kurtulmak ayrı. Benim fikirlerim bu kadar. Ee, Videoyu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Instagram açtım videoyu sonuna kadar izleyenler için. Oraya gelebilirsiniz. Orada belki topluluk açarız. Yorumlarınız varsa, mutlaka konuyla alakalı bir fikriniz varsa yorum yapın. Bir deneyiminiz varsa da yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.